Formula 1 tarihinde birçok şampiyon oldu. Ama çok azı zirveyi ele geçirip başkalarına kapattı. 7 dünya şampiyonluğu, 91 zafer. Ama asıl mesele sayı değildi. Asıl mesele şuydu: onu geçmek için kusursuz olman gerekiyordu. Çünkü o hata yapmıyordu. Michael Schumacher. Almanya'da sade bir hayat. Kart pistinde büyüyen bir çocuk. Lüks yok. Sponsor yok. Arka planda gücü yok. Ama bir şey vardı. Takıntı seviyesinde odak. Michael yarışmayı sevmedi. Kazanmaya alıştı. Karting yıllarında rakiplerini sadece geçmiyordu, ezberliyordu. Kim nerede fren yapıyor? Kim stres altında hata yapıyor? Kim baskıyı kaldıramıyor? Daha genç yaşta şunu öğrendi: hız geçicidir, disiplin kalıcıdır. Formula 1'e giriş. 1991 Belçika. Bir yarışlık fırsat. Pistte kimse onu tanımıyordu. Ama sıralama turlarından sonra herkes aynı soruyu soruyordu: bu çocuk kim? Kısa süre sonra Benetton Formula koltuğuna oturdu. 1994 sezonu. Karşısında tecrübeli bir isim: Damon Hill. Sezon boyunca gerilim yükseldi. Son yarışa kadar süren bir şampiyonluk savaşı. Schumacher ilk şampiyonluğunu aldı. Ama artık herkes biliyordu: bu adam kolay geri adım atmayacak. 1995'te tekrar kazandı. Artık genç yetenek değil, tehdit olmuştu. 1998 ve 1999 karşısında belki de en temiz ve en hızlı rakiplerden biri vardı: Mika Häkkinen. McLaren güçlüydü, Häkkinen hızlıydı. Bu mücadele teknikti, saf hız savaşıydı. 1998 ve 1999'da şampiyonluğu Häkkinen aldı. Schumacher ilk kez gerçek anlamda geri itildi. Ama burada fark ortaya çıktı. Çoğu şampiyon zirveden düşünce çözülür. O ise geri dönmek için çalıştı. 2000 yılında Ferrari ile şampiyonluğu aldı ve o noktadan sonra kapıyı kapattı. 1996'da Scuderia Ferrari'ye gittiğinde takım dağınıktı. Ferrari büyük bir isim ama şampiyon değildi. Schumacher burada sürücü olmadı, mimar oldu. Jean Todt, Ross Brown, Roy Bryan. Bir çekirdek ekip kuruldu. Testler arttı. Disiplin arttı. Standartlar yükseldi. 2000-2004 arası olan şey sadece dominasyon değildi. Bu sistematik üstünlüktü. Rakipler hata yapınca kazanmadı. Rakipler kusursuz olsa bile kazandı. Ve artık herkes şunu biliyordu: onu geçmek istiyorsan sadece hızlı olman yetmez. Mükemmel olman gerekir. 2000'lerin başında yeni isimler geldi. Juan Pablo Montoya korkusuzdu. Kimi Raikkonen doğal yetenekti. Gençtiler, cesurdular, risk alıyorlardı. Ama Schumacher risk almıyordu. Risk hesaplıyordu. Bu yüzden çoğu düello onun lehine bitti. Sahneye genç ve agresif bir isim çıktı: Fernando Alonso. Renault güçlüydü. Ferrari artık eskisi kadar üstün değildi. Bu kez Schumacher savunma yapıyordu. 2005'te şampiyon Alonso oldu. 2006'da yine Alonso kazandı. Ama 2006 sezonu son yarışa kadar sürdü.
Schumacher yaşlanmıştı ama hala pes etmiyordu ve o sezon sonunda emekli oldu. Bir devrin sonu. 2010'da geri geldi. Mercedes AMG Petronas. Yeni nesil hızlıydı. Araç zirve için yeterli değildi. Artık dominasyon yoktu. Ama varlığı bile ölçüydü. Genç sürücüler onun referansına göre değerlendiriyordu. 2012 sonunda tamamen bıraktı. 2013 kontrol dışı bir an. 29 Aralık 2013 kayak yaparken ağır bir kaza geçirdi. Beyin travması. Pistte her şeyi kontrol eden adam hayatta kontrol edemediği bir an yaşadı. O günden sonra ailesi süreci özel tuttu. Kamuoyuna açık bilgiler sınırlı. Hayatta ailesinin gözetiminde özel bakım süreci devam ediyor. Mahremiyet çizgisi net. Ve dünya buna saygı duyuyor. Schumacher sadece yarış kazanmadı. Rakiplerini yükseltti. Standartları değiştirdi. Profesyonelliğin seviyesini yukarı çekti. Hill'e karşı kazandı. Häkkinen'e karşı geri döndü. Montoya'ya direndi. Alonso'ya karşı son ana kadar savaştı. Boş bir pistte şampiyon olmadı. En sert rekabetin içerisinde zirvede kaldı. Bazı sürücüler hızlıdır, bazıları yeteneklidir. Ama çok azı bir çağın referans noktası olur. Michael Schumacher o referans oldu.